Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün omuzdan kuplu bir elbise çalışmak istedim arkadaşlar. Pratik olarak kup için nasıl hesaplama yapılır, nasıl kesilir onu paylaşacağım. Evet arkadaşlar, benim çalışacağım ölçü göğüs ölçüm 106, basen ölçüm 116 santim. Elbisemin boyu ise 140 santim civarlarında olacak. Şimdi nasıl hesaplanıyor onu paylaşacağım hemen. Elbisemiz kuplu olacağı için 8'e böleceğiz arkadaşlar. Hemen ben göğüs ölçümü 8'e bölüyorum. 106 bölü 8 yapıyorum. Eşittir 13,25 çıkıyor arkadaşlar. Bunu 13,5'a yuvarlayabiliriz. Yani 13,5. Bu 13,5'un 1,5 santim eksiğini arka kupa, arkaya 1,5 santim fazlasını da kupuna kullanacağım arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? 12 santim, 12'ye 15 kullanacağız. Göğüs ölçümüzün, yani kup ölçümüzü 12'ye 15, göğüs ölçüsünü 12'ye 15 kullanacağız. Basene geliyorum. Basen ölçüm 116 bölü 8 yapıyorum. Eşittir 14,5. 1,5 eksik yapıyoruz. 13'e 16 oluyor arkadaşlar. Yani arka basenimin arka olan arka ortasıyla kup çizgisine kadar olan yere 13. Kupuma 16 kullanacağım arkadaşlar. Bakın ölçüleri şu şekilde kullanıyoruz. Bir göğüs bir basen, bir göğüs bir basen. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, ben elbisem için 140 santim, 145 santim boyunda ve 88 santim eninde bir kumaş kullanıyorum arkadaşlar. Kumaşımı 2 kat yaptım, serdim. Öncelikle arkadan başlayacağız. Arkadan çalışmaya başlayacağız arkadaşlar. Kumaşımın üzerinden bir çizgi çizdim. Yandan da bir temizleme çizgisi çizdim. Şimdi hemen başlıyoruz. Öncelikle elbisemizin boyunu işaretliyoruz arkadaşlar. 140 santim elbise boyu bize yeterli gelecektir. Kıvırma payıyla birlikte. Ve şu şekilde hemen elbise boyumuzu kapatıyoruz. Şöyle. Şimdi buradan göğüs düşüklüğünü alıyorum. Benim göğüs düşüklüğüm 29 santim. 29'dan sonra mezromu hiç kaldırmıyorum. 29 santim omuzdan aşağıya benim kalça düşüklüğüm ise şöyle 64 santim. Bunu da işaretliyorum. Bunu da hemen dik açı yaparak uzatıyorum. Burayı da uzatıyorum. Ve ölçülerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ensemizi 9 santim yapıyoruz. Buradan 9 santim çiziyorum. Şuradan 3 santimlik düşüşümü yapıyorum ve pratik olarak ensemizi çiziyoruz. Şimdi göğüse gelince 12 santim. Basen ise 13 santim yapıyoruz. İşaretlerini alıyoruz. Etek ucunu ise gelişine göre açıyoruz. Önce şöyle basenden etek ucunu gelişine göre açıyorum. Basenden göğüse kadar olan yeri çiziyorum. Ve hafiften omza girecek şekilde şöyle cetvelimle çiziyorum arkadaşlar. Bakın arkamız çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi arkamız şu şekilde göstereyim. Şöyle etek ucu, basen,
göğüs ve ense olarak çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi arkamızı çizdik. Sıra kupumuza geldi. Kup için öncelikle etek ucu açıklığını belirlemem gerekiyor. Şuradan 35 santim, bakın şuradan 2 santim pay bırakıyorum. Buradan sonra 35 santim işaretliyorum. Çünkü ben kupumun açılımının 35 olmasını istiyorum. Ve 17,5 ortasını buluyorum. Bu şekilde. Ortasını bulduğum yerden şöyle masamın kenarına ölçüyorum 40 santim. Masamın kenarına göre şöyle dik açımızı işaretliyoruz. Bakalım düz geliyor mu? Şimdi uzun cetvelimle bu kupun ortasının dik açısını düzgün bir şekilde çiziyorum. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. Şimdi bu etek ucunun şu şekilde eğim vererek çiziyorum. Dik açımızı da bulduk. Dik açımızı kontrol edelim. Şöyle aşağı yukarı kontrol edelim. ...34. Hafif eğri olmuş arkadaşlar. Benim dik açım. Hemen dik açımı düzeltiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, ben dik açımı düzelttim. Ve şimdi devam ediyoruz. Hemen şuradan aşağıya 65 santim olan basen ölçüme iniyorum. Ve burada bir işlem yapmamız gerekiyor. Kol evini bulmak için, yani göğüs ölçüsü kol evini bulmak için pazımızın ölçüsünü kullanıyoruz. Pazımın tamamı 40 santim arkadaşlar. 2'ye bölüyorum 20 santim. 2 santimde takma payı veriyorum arkadaşlar, 22 santim. Şuradan 22 santimi işaretliyorum ve buraya göğüs ölçümüzü yerleştireceğiz. Buraya basen ölçümüzü yerleştireceğiz. Etek ucu açıklığımız da belli arkadaşlar. 35 santim şurası. Şu şekilde. Şimdi benim göğüs ölçüm 15 santim. 2'ye bölüyorum 7,5. 7,5 da burası arkadaşlar. Kalça ölçüm ise 16. 8 yerleştiriyorum. Şöyle. Etek ucumuz da belli. Şimdi çiziyoruz. Etek ucumuzla kalça ölçümüzü bu şekilde çiziyoruz kupumuzu. Diğer tarafı da çiziyorum kupumu. Ve basenden göğüse kadar düz olarak çiziyorum. Şurayı bir belirleyelim. Burayı da çiziyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı da hafif düz içe doğru şöyle çiziyorum. Ve şimdi omuz ölçümüzü belirleyeceğiz. Benim omuz ölçüm 14 santim. Ve şurada bir omuz ölçüm var. 2,5 santim. 2,5'tan sonra şöyle 14 santimi belirliyorum. İşaret atıyorum.
Hatta şöyle 13 yapalım omzumuzu. Omuz ölçüsünü 13 yapalım. Ve kol evimizi çizelim arkadaşlar. Bakın. Kol evini şu şekilde çiziyorum, arka kol evini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arka ve kupumuzu çizdik. Bakın. Şimdi şu şekilde gösteriyorum size. Ensemiz, göğsümüz, basenimiz, etek ucumuz. Etek ucu, kalça ve gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi hemen ben birer santim dikiş payı vererek kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, arka kupumu ve arka kısmını bu şekilde kalan kumaşımın üzerine yerleştirdim. Ve bakın, gördüğünüz gibi bakın, arka kupumuz ve arka bedenimiz bu şekilde. Kalan kumaşımı boydan boya yerleştirdim. Şimdi hiçbir şey yapmadan keseceğim arkadaşlar. Çünkü hesaplama ve zor tarafı ilk bölümdeydi. Şimdi ön kupumuzu kesiyoruz ve kola geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu hiç pay falan vermeden payını verdik. Çünkü bu şekilde kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın arka ve ön kuplarımız kesildi. Yani elbisemizin bedenleri bu şekilde hazır. Ön ortası kumaş katına geldi ve şimdi yapmak istediğiniz şekilde yaka açılımını yapacağız. Evet. Ben 0 yaka yapacağım. Siz V yaka yapabilirsiniz. Daha farklı bir yaka yapabilirsiniz. Ben 0 çalışacağım elbisemi. Şu şekilde 11 santimden ön yakamızı açıyoruz. Evet. Ön yakamızı açtık. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ön omuzda şuradan bir düşüklük olacak. 1 santim kadar. Şöyle bir düşüklük yapacağım. Buradan 0 başlıyorum. Ve ön omzumu düşürüyorum. Ve ön kol evinde yığılma yapmaması için şuradan 1,5 santim bir içeri girme yapıyorum. Her zaman olduğu gibi. Buradan 0 başlıyorum. Ve kolumuzu oyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuplu elbise kesimim bu kadardı. Videomun daha uzun olmasını istemiyorum. Kol kesimlerim daha önceki videolarımda var. Daha önceki videolarımı izlerseniz kol kesimini göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Kup hesaplaması ve kesimi bu kadardı arkadaşlar. Ben daha sonra kolumu da keseceğim ve elbisemi dikeceğim arkadaşlar. Belki dikim videosunu çekerim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Bakın bu şekilde elbisemiz çok güzel, pratik bir şekilde oldu arkadaşlar.